İnsanın var olmasıyla başlar aşkın hikayesi. Tarih boyunca birçok kişi gerçek aşkın ne olduğunu belki yaşar. Eğer yaşayabilirse anlar ama bir türlü anlatamaz. Sahi nedir aşk? Platon'un dediği gibi kayıp olan ruh eşimizi bulma isteği mi? Yoksa Alman filozof Schopenhauer'ın da dikkat çektiği gibi soyun devamını sağlayan tabiatın bir aldatmacası mı? Yıllarca birçok yazar onu yazdı, birçok ressam onu çizdi ve birçok şarkıcı onu söyledi. Edebiyat ve sanatın aşk meselesiyle bu kadar yakından ilgilenmesini kıskanan bilim de boş durmamış, elinden geldiğince konuya cevaplar bulmaya çalışmıştır. Bu videoda aşkın ne olduğu ile ilgili bir cevabımız olmadığından konuşmamıza aşk konusunda sorulabilecek en basit, en naif ve en samimi soruyla başlayalım. Raif Efendi'nin Maria Puder'i gördüğünde tüm saf haliyle kendi kendisine sorduğu o kıymetli soru ile bir insanın diğer bir insanı hemen hemen hiçbir şey yapmadan bu kadar mesut etmesi nasıl mümkün oluyordu? Aşk ve fazları hakkında çeşitli sınıflandırmalar olsa da bugünkü konumuzu özetlemek için aşkı iki dönemde inceleyeceğiz. İlk dönem, yani ilk görüşte aşkı ve tutku dönemini içeren beyinde fırtınaların koptuğu dönem. İkinci dönem ise fırtına sonrası daha sakin bir beyinde birbirimize bağlı kaldığımız dönem. Birinci dönemde dopamin, norepinefrin ve vazopressin gibi çeşitli hormonlar bir araya gelerek muhteşem bir etki oluştururlar. Hani yemek yapmayı sevenlerin favori sosları vardır ya, işte bu hormonlar etkisiyle oluşan şey de beynin en favori sosudur. Tadından yenmez. Bugün konuşacağımız asıl mesele farklı olduğu için bu hormonların beyinde tek tek ne yaptıklarına girmeyeceğiz. Ama konuyu anlamak için bir tanesini daha yakından inceleyelim. Mesela dopamin. Nedir dopamin? Ne işe yarar? Şöyle anlatalım. Diyelim ki hoşlandınız ama heyecan ve korkudan bir türlü konuşamadığınız bir kişi var. Şu an için tek yapabildiğiniz şey de kaçamak bakışlarla çaktırmadan onu olabildiğince izleyebilmek. Bazen öyle bir an olur ki siz çaktırmadan ona baktığınızı sandığınız sırada bir anda dönüp sizin bakışlarınızı yakalar. Öyle bir suçüstü yakalanmadır ki bu, isteseniz de bakışlarınızı başka bir yere kaçıramazsınız. Yüzünüzün adeta sizi daha da rezil etmek istercesine hafif hafif kızarmaya başladığı o andan bahsediyorum. İşte tam o sıra. Diyelim ki bakışlarınızı yakalayan kişinin dudaklarında sıcak, içten ve samimi bir gülümseme belirdi. İşte birkaç metre uzaktaki bu insanın dudak ve gözlerinin etrafındaki bir takım kaslardaki hareketin sizin beyninizde salgılattığı hormonun adıdır dopamin. Bu hormon beyninizde nükleus accumbens dediğimiz ödül merkezine gider ve bizim sadece mutluluk diye tanımlayabildiğimiz o garip hale sokar sizi. Bu örnekte de gördüğünüz gibi aşkın ilk dönemi vücudunuzda çılgın deneylerin döndüğü enteresan ve uzun uzun incelenmesi gereken bir dönemdir. Aşkın ikinci dönemi ise oksitosin fazıdır. Daha durağan olan ama çiftleri birbirine kuvvetli bağlarla bağlayan o dönemden bahsediyorum. Bu faz daha durağan olduğu için ilk fazdaki çılgınlığı unutamayan çiftler aşk ve heyecanlarının öldüğünü düşünür. Oysa aşkları ölmemiştir. Sadece dönüşmüştür. İyi ki de dönüşmüştür. Çünkü sonsuza kadar sürekli onu düşündüğünüz, yemeden içmeden kesildiğiniz, sakarlaştığınız ve gözünüzün başka bir şeyi görmediği bir hayatı hiçbir fizyoloji kaldıramaz. Eğer ilk fazdan ikinci faza geçebilmişseniz siz şanslı bir kişisiniz, ne mutlu size. Bizim bugün vurgulayacağımız ilk fazdan ikinci faza geçemeyenler. Yani aşk konusunda başarısız olanlar, reddedilenler ve sevdiklerinden ayrılmak zorunda kalanlar. Nedir bu insanları bu kadar üzen ve onlara bu kadar fazla acı çektiren? Konuyla ilgili oldukça ilginç çalışmalar bulunmaktadır ve bu çalışmalar iki önemli bulguyu ortaya koymuştur. 1. Aşk acısı fiziksel bir acıdır. 2. Aşksız kalan kişiler tıpkı madde bağımlılarında olduğu gibi bir yoksunluk hissederler. Çünkü beyinde uyarılan bölgeler aynıdır. Örneğin kolunuzda canınızı yakacak şekilde fiziksel bir acı oluşturduğumuzu varsayalım. Bu durumda beyninizde bir takım bölgeler uyarılmaktadır. İlginç bir şekilde sevgilisinden yakın bir dönemde ayrılan kişilere eski sevgililerin fotoğrafları gösterildiğinde beyinde aynı bölgelerin uyarıldığı gösterilmiştir. Yani bu kişiler eski sevgililerin fotoğraflarına bakarken fiziksel acı hissetmiştir. Benzer şekilde bu kişilerin beyinlerinde ödül merkezleri ve bağımlılıkta rol oynayan devrelerde de aktivite gösterilmiştir. Yani aşık olduğu kişiden ayrılmak zorunda kalanlar tıpkı madde bağımlılarında olduğu gibi yoksunluk hissetmekteydi. Özetle aşk acısı dediğimiz şey yoksunluk ve fiziksel acıyı içeren oldukça zor bir süreçtir ve süresi kişiye ve yaşanılanlara göre değişiklik gösterir.
Bu dönemde stres ile ilgili bir takım hormonlar da artar ve bu durum sadece beyninizi etkilemez. Bu hormonlar kalbin pompalama yeteneğini azaltır, göğüs ağrısı ve kalp krizi benzeri sendromlara da sebep olabilir. Kalp üzerindeki önemli etkilerinden dolayı literatürde bu duruma kırık kalp sendromu denir. 2016 yılında yayınlanan bu çalışma aşk ve bağlılık hormonu oksitosinin aynı zamanda ağrı kesici etkisi olduğunu da göstermiştir. O nedenle ailenizde ve yakın çevrenizde aşk acısı çeken biri varsa yapacağınız şey çok basit. Ona karşı sabırlı olun. Fiziksel acı ve yoksunluk çektiğini asla unutmayın ve ona sıkı sıkı sarılın. Neden sıkı sıkı sarıldığımızı merak edenler ise Oksitosin ve Sarılmanın Gücü adlı videomuza bir göz atabilirler.